Hepinize merhaba. Yeni bir haftaya başladık. Umarım bu hafta hepimiz için bol kazançlı bir hafta olarak gerçekleşir. Önümüzdeki hafta Ramazan bayramı olması sebebiyle oldukça kısa bir hafta bizi bekliyor. Pazartesi günü yarım gün olacak, piyasalar açık olacak. Cuma günde tam gün çalışacak ama birçok yatırımcı da tabii bu süreyi birleştirmesi sebebiyle TL varlıkları açısından oldukça sakin, oldukça yatay bir hafta bizi bekliyor. Diğer taraftan bu hafta içerisinde de yine yurt içi piyasalarda önemli bir veri yok. Hafta içerisinde, hafta sonuna doğru gelecek olan veriler var. Pazartesi günü itibariyle de, yani bugün ABD piyasaları kapalı olması hem yurt dışı piyasalarda hem de yurt içi piyasalarda biraz da sakin seyrin devam etmesine sebep olabilir. Ancak ABD Başkanı Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar ve haber kaynaklı olarak gelen veriler de piyasaları etkilemeye yetiyor. Bu hafta dolar pozisyonu olanlar ve dolar almak isteyenler için önümüzdeki hafta Avrupa piyasaları ve diğer piyasalar açık olacağından dolayı hani biraz pozisyonlarımızı nasıl korumalıyız, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Öncelikle şu ana kadar kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sizler de eğer bu videoyu ilk defa seyrediyorsanız hem kanalıma abone olabilir hem de bundan sonraki yayınlara daha hızlı bir şekilde ulaşmak için zili işaretleyebilirsiniz. Yine soru ve görüşlerinizi mutlaka yorum bölümüne yazmaya çalışın. Eğer YouTube hesabınız yoksa diğer sosyal medya hesaplarımdan da bana ulaşabilirsiniz. Oradan gelen soruları da hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Evet, bu hafta ABD piyasaları kapalı dedik ama Trump yine durmadı. Hafta sonu işte ABD Başkanı Trump ve Japonya Başbakanı'nın görüşmesi vardı. Bugün sabah saatlerinde Trump'ın yine tweetten yapmış olduğu açıklamaları takip ettik. ABD Başkanı Trump Çin'le ilgili herhangi bir anlaşmanın gündemlerinde olmadığını, hazır olmadıklarını söyledi. Diğer taraftan Huawei ile ilgili biliyorsunuz ilk tepkiyi olarak Japonya olumlu olarak tepki vermişti. Yani ABD'nin yanında yer almıştı. Bu yüzden iki ülke arasında biraz daha ilişkilerin olumlu olarak seyrettiğini görüyoruz ama ABD Başkanı Trump'ın yapmış olduğu açıklamada genel olarak ABD ve Çin arasında, ABD ve Japonya arasındaki bu ticaret hacminin Japonya'nın lehine gerçekleştiğini ve daha fazla ABD ürünün Japonya'ya girmesi için engellerin kaldırılması gerektiği ile ilgili mesajlar verdi. Yine aynı zamanda İran'la ilgili politikalarda Japonya arabulucu olmak istedi ve ABD Başkanı da Japonya Başbakanı'na yakın zamanda İran'a ziyaret etmesiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Bu tip açıklamalar muhtemelen önümüzdeki haftada gelecektir. O yüzden dolar pozisyonu olanlara dikkat etmek gerekiyor. Hatta ben de yakın zamanda bir tane Netflix'te bir film seyrettim. Adı The Ruthless. Yani Türkçesi de acımasız. Trump'ın belki son dönemde yapmış olduğu açıklamalarla biraz bağdaştırabiliriz. Sizlerin de izlemenizi ve yorumlarınızı da yazmanızı tavsiye ederim. Hatta farklı filmler varsa onları da yorum bölümüne yazabilirsiniz. Aynı zamanda bugün Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi ve yabancı para karşılığı, zorunlu karşılık oranlarında 200 bas puan artırma gittiğini belirtti. Bu ne demek oluyor? İşte bankaların ellerinde bulundurdukları döviz miktarlarını, yani dövizleri zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'na yatırmaları gerekiyor. Merkez bankaları finansal istikrarı sağlamak amacıyla, desteklemek amacıyla bu adımı attığını belirtti ve piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar para çekileceğini söyledi. Biraz daha dolar TL açısından baktığımızda sabah saatlerinde işte 6.07-6.09 seviyelerindeydi. Gelen haberle beraber 6.04'lere kadar gevşediğini gördük ama tekrar toparlıyor. Biraz bu dönemde gelecek olan haberlere biraz aşırı tepki verileceğini görebilirsiniz. O yüzden çok fazla panik yapmanıza ya da acele etmenize gerek yok. Dolar pozisyonları korumaya devam edebiliriz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü Türkiye'nin CDS rakamları dediğimiz risk primimizdeki henüz daha 500 puanın altına inmemesi, bazı dönemlerde, bazı günlerde 500 puanın altına iniyor ama gelmiş olduğumuz yer 300 puanlardan işte yaklaşık 200 puanlık bir yükseliş oldu. Yabancı yatırımcının henüz daha Türkiye'ye yönelmediğini ve kararsız kalmakta devam ettiğini görüyoruz. Eğer bu CDS rakamlarımız işte başlamış olduğumuz 31 Mart seçimlerinden önceki seviyelere gelmediği sürece henüz daha dolar TL'deki pozisyonlarımızı değiştirmemize gerek yok. Yani 5.96'lar 5.87'leri söylüyoruz ama bu noktaların altında kalıcılık sağlanması için özellikle o CDS primimizin düşmesi gerekiyor. CDS ile ilgili ben bir video paylaşmıştım. Onu da sağ üst köşede bulunan bölüme koyuyorum. Oradan da izleyebilirsiniz siz arkadaşlar. Bu hafta Cuma günü Türkiye büyüme verisi açıklanacak. 2018 büyüme verisine baktığımızda %2,6 büyürken
birinci çeyrek büyüme rakamlarında da eksi %2,5 daralma beklentisi var. Tabii son dönemde yaşamış olduğumuz gelişmelerden sonra Türkiye'deki büyüme ile ilgili beklentiler her yeni açıklamada biraz daha aşağıya çekilmeye başladı. Maalesef hani biraz daha daraldığımızı söyleyebilirim. Şu anda TL varlıklar açısından işte Borsa İstanbul'da 10 yıllık tahvil fiyatlarında ve dolar TL'de biraz daha iyimser bir hava olsa da çok da fazla bunun kalıcı sağlanmasını ben açıkçası beklemiyorum. Önümüzdeki hafta bayram tatili olması sebebiyle FX ve VWAP tarafında işlem yapan yatırımcılar özellikle bu teminatlarını kontrol altında alıp hani ekstra kullanmayacakları paralar varsa bunları yatırabilirler. Aynı zamanda piyasadaki yatırımcılar, piyasadaki oyuncular eğer hani nakitte girmek istiyorlarsa muhtemelen Borsa İstanbul'da en son işte çarşamba günü satışların olması gerekiyor ki Cuma günü hesapları para geçsin T+2 kuralından dolayı. Cuma günü biraz daha satışlar görebiliriz. Belki hani dolara dönüp de haftayı dolarda yani bayram haftasını dolarda geçirecek olan yatırımcılar da olabilir. Çünkü ABD ve Türkiye arasındaki bu S-400 füzeleriyle ilgili gelişmeler hala devam ediyor. Bizim tarafımızdan yapılan açıklamada bu S-400 füzelerini alacağımız artık garanti edilse de yine de piyasada konuşulanlar acaba hani bu S-400'lerin teslimatında biraz erteleme olur mu şeklinde. Yani ABD ile ilgili aramızın bozulmaması sebebiyle bu teslimatın biraz daha ertelenmesi konuşuluyor. O yüzden önümüzdeki haftada yine bununla ilgili yapılacak olan açıklamalar önemli olacaktır. Dolar TL ile ilgili beklentiye bakacak olursak seçim sürecinde 6 lira ve 6.20 bandı arasında hareket edecek ama dolardaki kuvvetlenme yeniden artmaya devam ederse yönünü daha çok 6.20 ve üstüne çevirmeye çalışacaktır. Son günlerde gelen açıklamalar sebebiyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti ve dolar endeksinin ciddi anlamda düştüğünü gördük. Ama ufak bir toparlanmayla dolar TL'deki yukarı yönlü hareketinde hızlıca başlamasını bekleyebiliriz. Şu anda dolar pozisyonu olanlar da mevcut pozisyonlarını koruyabilirler. Hepinize bol kazançlı bir hafta dilerim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.